Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek seferde hazırlayabileceğiniz, öğün atlamadan günü geçirebileceğiniz nefis tarif önerileri paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapılışlarına başlayalım. Öncelikle sosisli milföy börekleri için kestiğimiz milföy hamurlarının uzun kenarlarına sosis yerleştirerek saralım. Ben şu anda milföyleri üçgen olacak şekilde kestim, ancak dilerseniz dikdörtgen olarak da yapabilirsiniz. Şimdi sardığımız hamurları çift hazneli airfryer'ın kolay temizlenebilir yan haznesine yerleştirip üzerlerine yumurta sarısı sürelim. Diğer taraftan birkaç parçaya kestiğimiz muzu püre haline gelinceye kadar doğrayıcıdan geçirelim. Dilerseniz bir çatal yardımıyla da muzu ezebilirsiniz. Daha sonra bu muz püresini karıştırma kabına alıp üzerine 1,5 su bardağı susam ve çok az vanilya özü ekleyerek karıştıralım. Ben hoş bir koku versin diye vanilya özü de ekledim, ancak evinizde yoksa yerine normal toz vanilya da ekleyebilirsiniz. Veya dilerseniz hiç kullanmadan da bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız karışımı airfryer'ın ana haznesine yerleştirdiğimiz kalıpların içerisine paylaştırarak düzeltelim. Ben bu aşamada şekilleri tam yuvarlak olsun diye kalıpla yaptım, ancak kalıbınız yoksa kaşık kaşık koyup göz kararı da şekil verebilirsiniz. Milföy börekleri ve susamlı kurabiyeleri 180 derecede 15'er dakika pişirebiliriz. Çift hazneli airfryer'ın sıcak hava teknolojisi sayesinde kısa sürede pişen çıtır çıtır milföy börekler ve kurabiyelerimiz artık hazır. Sıra geldi ana yemeğe. Bunun için 150 gram kıyma, yıkadığımız 1 su bardağı pirinç, 1 yemek kaşığı domates ve 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 diş ezilmiş sarımsak, ince kıyılmış maydanoz, tuz, baharatlar, en sonda yarım çay bardağı zeytinyağını karıştırma kabına alarak güzelce karıştıralım. Ben baharat olarak toz kırmızı biber, acı pul biber, kuru nane, yeni bahar, kimyon ve karabiber kullandım. Baharat miktarlarını açıklamalara ekliyorum. Kendi damak zevkinize göre değiştirebilirsiniz. İç harcımız da hazır. Şimdi sarma aşamasına geçebiliriz. Ortalarına kadar kesip kaynar suda 15 dakika haşladığımız soğanların katmanlarını ayırdıktan sonra bir tanesine iç harç yerleştirerek saralım. Gördüğünüz gibi soğan dolması yapmak aslında çok kolay. Herkes rahatlıkla yapabilir. Tüm soğanları sardıktan sonra dolmaları airfryer'ın ana haznesine dizelim. Üzerine salçalı ve nar ekşili sosundan bolca gezdirelim. Üzerlerine de birkaç parça tereyağı yerleştirdiğimiz soğan dolmalarımız artık pişmeye hazır. Son olarak un, süt, maya, şeker ve tuzla hazırlayıp mayalandırdığımız hamuru 3 eşit parçaya keselim. Her bir parçayı şöyle elimizle biraz açıp katlayarak ekmek şekline getirelim. Yumuşacık bir hamur olduğu için kolaylıkla şekil alacaktır. Hamurları da yan hazneye yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımından sürelim. Soğan dolmasını 160 derecede 40 dakika, ekmekleri ise 180 derecede 15 dakika süreyle pişmeye bırakalım. Airfryer'ın senkronizasyon özelliği sayesinde aynı anda kokuları karışmadan pişen nefis soğan dolması ve ekmeklerimiz artık servise hazır. Soğan dolmasını benim yaptığım gibi süzme yoğurtla birlikte servis edebilirsiniz. Şöyle içinde sizlere göstermek istiyorum. Tam ölçüsünde pişti, umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Puf puf kabaran yumuşacık ekmekleri de ister sade olarak isterseniz de sandviç yapıp afiyetle tüketebilirsiniz. Öğün atlamadan günü geçirebileceğiniz, lezzetine güvendiğim pratik ve doyurucu tarifler hazırlamak işte bu kadar kolay. Tariflerle ilgili tüm detayları açıklamalara ekliyorum. Şimdiden herkese afiyet olsun.